Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Hamur açmasını bilmeyenler bile kolaylıkla yapabilir. Hamurumuz için 2 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 5-6 su bardağına yakın un, 2 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı sıvı yağ. Oldukça yumuşak bir hamur hazırlayalım. Evet, hazırladığımız hamuru tezgah üzerine aldım. Ortadan ikiye keserek uzaltıyorum. Dokuz eşit bezeyi keserek yuvarlayalım. Bezeleri şöyle 10 dakika dinlenmeye bırakalım. Evet, dinlendirdiğimiz bezeleri un serperek pasta tabağı büyüklüğünde açalım. Son hamuru da hızlı bir şekilde açıyorum. Bir tepsiye yağlayarak alıyorum. Toplamda 125 gram eritilmiş tereyağı kullandım. Her katı tek tek yağlayarak üst üste alalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Üzerini kapatarak 1 saat dinlenmesi için kenarda bekletelim. Evet, iç harcımız için sıvı yağ, 2 adet kuru soğanı kokusu çıkana kadar kavuralım. ...250 gram kıymayı ekleyelim, kavuralım. Evet, tane tane olana kadar kavurduktan sonra 2 tane rendelenmiş kabağı ekleyelim. Patates de ekleyebilirseniz tercihe göre. Birlikte kavuralım. Evet, kabağımızı sulandırmadan yüksek ateşte kavuralım. 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber, pul biber ekledikten sonra tekrardan karıştıralım. Altını kapatarak soğumaya bırakalım. Evet, 1 saat sonra hamurumu tezgah üzerine alıyorum. Fazla yağını da üzerlerine alalım. Ziyan etmeyelim. Elimizle büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Evet, hamuru şöyle sündürerek açalım. Ortadan ikiye keselim. Kenar kısmında bolca iç harçtan koyarak şerit halinde yayalım. Kalın bir rulo halinde hamurumuzu 2 tur saralım, keselim. Evet, hamuru bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam edelim. Dilediğiniz iç harçla da hazırlayabilirsiniz.
Evet, hamurları fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisine uzunlamasına alıyorum dikkatli bir şekilde. Üzerine sıvı yağ sürüyorum. Evet, 160 dereceli fanlı fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirmeye bırakıyorum. Fırından çıkartıyorum ve kendi halinde soğumaya bırakıyorum. Evet, şöyle bir hamur tahtasının üzerine alıyorum. Soğuduktan sonra şöyle uzun şeritler halinde keselim. Tüm börekleri aynı yöntemle kesmeye devam ediyorum. Evet, böreğimiz yemeğe hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.